Yaklaşık pankreasın kalan kısmının da aslında bir yıl içinde %15, %20 oranında büyüyebildiğini biz ilk defa dünyada gösterdik. Yapılması gereken iş neyin üzerine kalıyorsa o işi eksiksiz yerine getirebilmek için kapasite artımına ihtiyacınız var. Karaciğer bunu çok hızlı yapabiliyor. Karaciğeri sağ ve sol diyelim böldüğünüz hattın ortasından ilk ameliyatta kesiyorsunuz cerrahi olarak. ALPS denen bir ameliyat, bu bir kısaltma. Yaklaşık 2 haftaya kadar kısaltabiliyorsunuz. 2 haftada %100'e yakın hacmen büyüme sağlayabiliyor karaciğer. Muazzam bir büyüme hızı bu. Post paylaşmıştınız hocam. Karaciğerin mucizevi yenilenme mekanizması diye. Ben bu konuyu birazcık anlamak istiyorum. Yani bizim bünyemizdeki bütün organlar böyle kesildiğinde hiç büyüme mekanizması yoksa bir tek karaciğerde mi var? Nasıl bir yenileme mekanizması bu? Karaciğer en hızlı kendini yenileyebilen aslında organ olarak biliniyor. Biz yanlış hatırlamıyorsam 2007 yılında ben Almanya'dayken yapmıştık o çalışmayı. Pankreas ameliyatlarında pankreasın bir tümör yüzünden diyelim baş kısmını çıkarttıktan sonra kalan kuyruk kısmının hacmini onkolojik takipler için çektiğiniz tomografilerde ölçtüğünüzde yaklaşık pankreasın kalan kısmının da aslında bir yıl içinde %15, %20 oranında büyüyebildiğini biz ilk defa dünyada gösterdik. Böyle bir şey dolayısıyla karaciğere özel bir şey mi bilmiyorum. Hani bir teşbihte hata olmaz. Bir insanın kaza sonrası bir bacağını kesseniz öbür bacağı da daha güçlenir ve büyür. Çünkü yapılması gereken iş neyin üzerine kalıyorsa o işi eksiksiz yerine getirebilmek için kapasite artımına ihtiyacınız var. Karaciğer bunu çok hızlı yapabiliyor. Buradaki ana komut da siz karaciğeri bir süzgeç gibi düşünün. Karaciğere gelen ve içinden geçmesi gereken kan sabit kaldığı sürece siz karaciğeri hacmen küçülttüğünüzde geride kalan karaciğere daha büyük bir kan akımı ulaşıyor. Bu kan akımının hızı karaciğerin içindeki kan yatağı deniyor. Yataktaki yarattığı basınç çeşitli mekanizmalarla karaciğere bir stres faktörü oluşturuyor. Karaciğer fark ediyor aslında eskisi kadar değil, daha fazla bir metabolik yük geliyor, daha büyük basınç oluşuyor. Bunu normalleştirebilmek için hızlı büyümeye başlıyor. Ve bu büyüme bazen hastalar soruyor. Bir kertenkelenin kuyruğu koptuğunda o kuyruk yeniden çıkar. O şekilde bir büyüme değil. Yani sizin cerrahi olarak çıkarttığınız kısmı yeniden yaratmıyor karaciğer. Geride ne kalıyorsa hacmen o büyüyor. Dolayısıyla karaciğer kısa bir sürede kapasitesini çok ciddi bir şekilde artırabiliyor. Bunun farklı radyolojik ve cerrahi metotları var. Peki karaciğer bazı hastalıklarda, örneğin karaciğer tümörlerinde ya da bir yaralanma olduysa bir kısmı alınabiliyor. Sanırım Doğru. Karaciğer 2 parça mı? Karaciğerin 2 lobu var ama karaciğeri bir birime indirirseniz biz bunlara segment diyoruz. Yani bir karaciğer segmenti aslında minyatür bir karaciğer olarak düşünün. Bir giriş atar damarı var, bu oksijenli kanı getiriyor. Bir portal ven dediğimiz bağırsaktan karaciğere süzmesi için metabolik ihtiyaçları karşıladığımız kanı getiriyor. Bir çıkış safra yolu var, bu atık. Bu aynı zamanda karaciğer biliyorsunuz böbrek gibi vücuttan bir takım şeyleri atmak için var olan bir organ. Dolayısıyla onun egzosu deyin, çıkışı safra. Bir de bu içeri giren kanın kalbe dönmesi gerekiyor. Çıkış toplar damarı var. Bu 4 yapının bulunduğu fonksiyonel birime biz bir karaciğer segmenti diyoruz. Bu dediğim gibi karaciğerin minyatür bir örneği. Bunlardan 8 tane var. Sağ lobda 4 tane var. Sol lobda 3 tane var. Bir tane de aşağıda biraz ona tutunmuş, daha çok hani solda sağın ortasında. Sola biraz daha yakın birinci bir segment var. Ama bu bir ağacın dalı gibi. İlk önce safra yolu aşağıdan gelir. Portal ven de karaciğere gelen atar damarda 2'ye ayrılır sağa ve sola. Sonra bunlar 2'ye, o ikilerde tekrar 2'ye ayrılarak 8'e bölünüyor. Karaciğerin bir kısmı alındıktan sonra kişinin karaciğer kapasitesi azalıyor dediniz ya aslında. Her ne kadar organ büyüse de. Burada bir aksaklık yaşanıyor mu kişinin Tabii. sonraki hayatında? Eğer hesabınızı yanlış yapar, vücudun ihtiyacı olduğundan çok karaciğer çıkartırsanız geri kalan karaciğer o yükün altından kalkamaz ve karaciğer yetmezliğine girer. Karaciğer cerrahisinin 3 büyük komplikasyonu vardır. Bunlardan bir tanesi kanama, çok kan alan bir organ.
siz kestiğiniz yüzeyi ameliyat sırasında ve hatta sonrasında düzgün kanama açısından kontrol edememişseniz şiddetli kanamalar olabilir karaciğer cerrahisinde. İkincisi, karaciğer safra üretiyor. Safra da tahriş edici bir sıvı olduğu için çıkarttığı safranın akış yolunda bir sorun yaratırsa sizin cerrahiniz, safra sızar, safra fistülü olur. Safra biriktiği zaman da çevreye zarar veren bir sıvı. Üçüncü, belki de en tehlikeli komplikasyon, gereğinden fazla karaciğer çıkartırsanız karaciğer yetmezliği gelişir. Ve mesela hani böbrek yetmezliğinin diyaliz gibi bir çözümü var. Yani ömür boyu kalan ömrünü bir hasta böbreksiz de yaşayabilir. Karaciğeri geçici bir süre destekleyebiliyorsunuz ama böbrekteki diyaliz karşılığı karaciğerde maalesef yok. Dolayısıyla çok fazla çıkarttığınızda karaciğer yetmezliği gelişir. O yüzden ameliyattan evvel ne kadar çıkartmanız gerektiğini çok iyi hesaplamanız gerekli. Karaciğerin geride bıraktığınız kısmının fonksiyonunun normal bir karaciğere göre normal mi, ondan daha mı az, mesela diyelim kalın bağırsak tümörü yüzünden karaciğerdeki metastazlardan dolayı bu cerrahi yapıyorsunuz. Bunu metastazıyla gelen bir hastaya direkt yapmazsınız. Önce cevap veriyor mu diye kemoterapi belli bir süre verirsiniz. Kemoterapi karaciğerin tümüne zarar veren bir aslında tedavi şekli. Dolayısıyla çıkarttığınız karaciğerden sonra geride kalan hacim sağlıklı bir karaciğer kadar fonksiyonel değildir. O yüzden orada çeşitli fonksiyonel testler yaparsınız. Hatta çok gerekirse biyopsi yapar, karaciğeri mikroskop altında patoloğa sorarsınız. Bu ne kadar yağlanmış, normal mi, içinde bağ dokusu fazlalığı, siroz bu, var mı yok mu gibi sorular sorarsınız ki o hataya düşmeyin. O ölümcül bir hata. Ama bunu yapabildiğiniz sürece normal bir karaciğer kabaca en basit öğrencilere anlattığımız hesapta kilogram başına 5 gram karaciğer ihtiyacınız vardır. Yani 70 kiloluk bir insanda minimum 350 gram karaciğer kalması lazım. Sağlıklı erişkin karaciğeri kabaca 1,5 kilodur, öyle hesaplayın. Yani %70'ine kadar neredeyse sağlıklı bir karaciğeri tek seferde çıkartabilirsiniz. Kalan %30 genelde yeterli olur ama dediğim gibi bunu hani öyle bu anlattığımdan daha detaylı olarak inceledikten sonra yapmaya karar veriyorsunuz. Peki burada hacim yetersizse ne yapıyorsunuz? Karaciğerin bu işte esnek ve hızlı olan büyüme yeteneğini biz aslında cerrahiye yıllardır sokmuş durumdayız. 2 aşamalı karaciğer cerrahisi diye bir metot var. Bu yaklaşık 25 yıldır uygulanıyor. Karaciğere bu ince bağırsaktan kanı getiren toplar damarı kapatırsanız bir tarafta, diyelim sağ lobun portal venini kapattınız. Sol loba akmaya zorlanan portal kan karaciğerin sol lobunu büyütür. Bu arada sağ lob da küçülür. Bir anda kesip çıkartmaktan farklı bir şey bu. Bu bir destek ünitesi gibi, fonksiyonu azalırsa da destek olmaya devam ettiği için sol lobun büyümesi sırasında işe yarıyor. Sonra gelip ikinci aşamada karaciğerin işte atmanız gereken sağ lobunu çıkarttığınızda yeterli büyümüş bir sol lob geride kaldığı için bir yetmezlik yaşamıyorsunuz. Buradaki sıkıntı, eskiden yapıldığı gibi siz o damarı cerrahi olarak bağlarsanız ya da radyolojik olarak kapatırsanız büyüme için geçerli, gerekli olan süre kabaca 4-6 hafta gibi bir sürede oluyordu. Ama bu sırada da hani hastayı bir tümör tedavisi altında kemoterapi vereyim mi, o kemoterapi bu karaciğerin büyümesine engel olur mu gibi sorularla kendiniz de yoruluyordunuz. Hastayı da riske belki sokuyordunuz. Çünkü tümörün de tedavisiz bırakıldığı bir dönemde yayılma penceresi oluyor aslında bu büyüme safhası. Hatta bu büyüme etkisi belki o tarafta varsa tümörde de aynı etkiyi yaratıyordur. Ben belki tümörü de büyütüyorum diye bir sürü çalışma yapıldı ama özetle detayına girmeyeyim. Çok büyük bir dezavantajı olmadığını gördük ama ne kadar kısa olursa o kadar tabii herkes mutlu. Doktor da mutlu, hasta da mutlu. Ne yapıyorsunuz? Karaciğeri sağ ve sol diyelim böldüğünüz hattın ortasından ilk ameliyatta kesiyorsunuz cerrahi olarak. Çünkü karaciğer, siz bir tarafın toplar damarını bağladığınız zaman hızla toplar damarı açık olan taraftan karşı tarafa kan çalmaya çalışır. Fiziki olarak siz bunu bölüp ama içeride bıraktığınız zaman bunlar iki parçalı bir karaciğere dönüşüyor. Sonra bu çalamadığı için öbürsü mecbur yükün altında daha hızlı büyüyor. Böyle bir şey yaptığınızda bu ALPS denen bir ameliyat, bu bir kısaltma. Yaklaşık 2 haftaya kadar kısaltabiliyorsunuz. 2 haftada %100'e yakın hacmen büyüme sağlayabiliyor karaciğer. Muazzam bir
Büyüme hızı bu. Tabii biz cerrahi olarak ne zaman bir şey yapsak radyologlar gelip biz daha iyisini yapıyoruz diyorlar. Şu an o bölmeye karşılık yapılabilecek olan bir embolizasyon denen bir şey var. Hem giriş damarını, toplar damarını tıkayabiliyor radyologlar hem de çıkış damarını tıkayabiliyorlar ama bu da söylendiği kadar aslında mucizevi bir şey değil. Ne avantajı var? Cerrahi yapmadığın için hastanın üzerindeki yarattığı morbidite dediğimiz, hatta mortalite dediğimiz etkisi daha düşük ama bazen o işte tıkayıcı şeyler oradan çıkıyor gidiyor kalbe, bu sefer hadi açık kalp cerrahisi giriyor bu işin içine, yani hiç yeri yokken bazen maliyeti cerrahinin üzerine çıkıyor bu işlemlerin. O yüzden hani bunların da seçeneklerin arasında olduğunu bilmek lazım. Ama dediğim gibi hani radyologlar her yerde geç, bizim cerrahi olarak yaptığımızdan daha iyisini beceriyorlar. Burada da muhtemelen olacaktır öyle bir şey. Peki ben şunu da sormadan bu videoyu bitirmek istemiyorum. Karaciğerin en sık ameliyat nedenleri ne oluyor? Sıklık olarak bakarsanız aslında karaciğerin primer tümörleri dediğiniz sirotik hastada mesela en çok olan hepatoselüler karsinom olabiliyor. Safra yolları tümörü çok daha seyrektir ama onlar olabiliyor. Fakat daha sık bizim gördüğümüz şeyler mesela mide kalın bağırsak, en çok kalın bağırsak tümörlerinin karaciğere yaptığı metastazlar. Bunlar sekonder tümörleri. Yani aslında çıktığı organ orası değil ama karaciğer bir süzgeç olduğu için kana karışan hücrelerin ilk takıldığı ve tekrar büyüyebildikleri yer karaciğer oluyor. Dolayısıyla hani herhalde bu ikisi başlıca karaciğer cerrahisi sebepleri diye özetlenebilir.